kings. Fire and blood. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bu seriyi geçen sezon yapmayı düşünmüştüm aslında. Ama bugüne kısmetmiş. Artık ölüm sayılarının iyice artmasıyla birlikte Rift serisine başlamamız gerekti bence. Rhaenys ile birlikte açılış yapacağım bu konuda. Meleys ile de devam edeceğim. Arx, Luke, Laena, Harwin diye sırayla gidebiliriz aslında. Varsa eğer öne çekmemi istediğiniz kişiler yorumlara yazabilirsiniz. Burada karakterlerin tüm hayatını anlatacağım ve bunu kitaptan karşılaştırmalı şekilde giderek yapmayı düşünüyorum. Daha fazla uzatmanı isterseniz Taçsız Kraliçe Rhaenys videoma geçeyim. İsmini Aegon the Conqueror'ın küçük kardeşi, aynı zamanda soyunun devam ettiği eşi olan Rhaenys Targaryen'den alıyor. O Rhaenys lore'da en çok sevdiğim karakterlerden biridir. Dizimizdeki Rhaenys'i iyi algılamak için tarihlerimizi birkaç nesil geriye sarmamız gerekiyor bizim. Dizimizin açılışında gördüğümüz Jaehaerys'in annesi Alyssa Velaryon'a kadar gitmemiz gerekiyor. Alyssa Velaryon Baratheon'larla ikinci evliliğini, Arda kral öldükten sonra tekrar evliliğini yapıyor ve buradan 2 tane çocuğu oluyor. Çocukların birisi Jocelyn, diğeri ise Bormund, ki biz Bormund'u ilk sezonda kendisini görmüştük. İşte bu Kral Jaehaerys ile aynı anneye sahip olan Jocelyn, Jaehaerys'in en büyük oğlu Aemon ile evleniyor. Aemon mükemmel bir karakter, harika bir varis, her konuda yetenekli bir isim. Karakses'e biniyor zaten. İşte bu evlilikten tek bir tane çocuk doğuyor. O kişi de Rhaenys Targaryen. Müthiş bir combo aslında. Yani politik güç anlamında Rhaenys tüm tarihte zirve olabilir bu konuda. Rhaenys Targaryen dizinin aksine siyah saçlı ve mor gözlü olarak doğuyor. Targaryen ve hane dışı evliliklerde zaten eğer anne tarafı Targaryen'sa genelde o gümüş altın saç olmuyor. Tarih boyunca çok büyük oranda bu şekilde ilerlemiş. Dizimizde biz onu altın gümüş saçlarıyla görüyoruz. Tabii aralarında, yani aslında bu konuda dedikodular da dönüyor. Yani aralarında siyahların olduğu ve yaşlılığı sebebiyle saçlarının renginin bu hale dönüştüğünü söyleyenler de var tabii ki. Normalde 74 yılında doğuyor. Fakat dizimizde onu biraz daha yaşlı yaptılar. Rhaenys 15 yaşına geldiğinde Corlys Velaryon ile evlilik planları yapmaya başlıyor. Kraldan bu konuda gidiyor, izin istiyor. Kral da diyor ki ondan daha iyi biri bulamazdın diyor. Mükemmel bir seçim diyor. Zaten 13 yaşında falan Meleys'e binmiş bir isim. Yani çok genç yaştan itibaren ejderhaya biniyor. Daemon ve Viserys'in annesi Alyssa öldükten sonra Meleys sahipsiz kalıyor ve bu ölümün ardından, yani Meleys'in 3 yıllık sahipsizlik döneminin ardından Rhaenys ona binmeyi başarıyor. Meleys aynı zamanda evrenin en hızlı ejderhası. Bundan defalarca kez bahsetmiştim. Corlys ile gerçekten mükemmel bir uyumları var. Çiftler için böyle bir sıralama yapsam en tepelere yazarım bu ikiliyi. Tabi dizide bunu aslında biraz daha farklı şekilde bizim karşımıza çıkardılar. Gelelim Rhaenys'i tanımlayan şeye, veraset sorunlarına. Dizimizden en farklı olan onun hayat hikayesindeki kısım bu aslında. Bunun için takvimlerimiz bizim 92 yılına doğru gitmemiz gerekiyor. Ve tahtın bir numaralı ismi, yani bir numaralı varisi Aemon, aynı zamanda Rhaenys'in de babası olan Aemon, savaş alanında çok talihsiz bir şekilde ölüyor. Ve yeni varisin kim olacağı tartışmaya açık hale geliyor. Ciddi dedikodular dönmeye başlıyor. Temelde 2 tane aday var. Rhaenys ve Baelon. Ekberiyet sistemine göre bir numaralı oğul varis olduğu için varisten sonra onun kızı Rhaenys'in tahta geçmesi gerekiyor normalde. Baelon ikinci çocuk. O da müthiş donanımlı, harika bir karakter. Mükemmel bir prens. Zaten kralın eli falan da oluyor ve önemli süreler boyunca hani yönetim, o devlet idare işleri falan onun kontrolünde oluyor. Yani çok önemli bir payı oluyor. Özellikle Jaehaerys'in yaşlılık döneminde ve çok da iyi iş çıkartıyor bu dönemlerde. Aynı zamanda hani kendisi Viserys ve Daemon'un da babası oluyor. Kral küçük konseyine danışıp orada böyle bir tartışmalar yapıp torunu Rhaenys'in yerine oğlu Baelon'u seçmeye karar veriyor. Bence doğru karar bu arada. 17-18 yaşlarında çok genç olan Rhaenys yerine Vhagar gibi bir ejderhaya sahip, hem savaş kabiliyeti hem de bilgelik anlamında çok donanımlı, politik olarak çok güçlü bir karakter olan ve halk tarafından da çok sevilen, gerçekten de iyi bir donanıma sahip bir isim olan Baelon'un seçilmesi bence burada çok mantıklı bir karar. Rhaenys tabii çok sinirleniyor burada. Zaten gençliğinde o agresifliği, gözü karalığı ile bilinen bir karakter. O biraz önce aslında politik güçten bahsetmiştim videonun başında. Rhaenys bu politik gücün zirvesi. Kendisi bir Targaryen, babası müthiş bir varis. Yani tahtın bir numaralı adayı o dönemler için, ölmeden önce. Annesi yine diyarın en önemli hanelerinden, Baratheon'lardan ve eş durumundan ve aynı zamanda anneanne tarafından Velaryonlardan gelen çok kuvvetli bir bağları var zaten Corlys. Velaryonları Velaryon yapan kişi aslında bir numaralı adamı. O dönemde diyardaki en güçlü 5-6 tane hanenin 3 tanesini arkasına almış bir karakterden bahsediyoruz. Politik güç anlamında bence bir numaralı isim ve tarihte bu konuda onu en tepelere yazabiliriz yani. Belki en tepeye
bile yazabiliriz. Gerçekten de politik güç anlamında çok başka bir yerde duruyor kendisi. Neyse biz devam edelim. Bu şekilde aradan 7-8 yıl falan geçiyor. Hatta 9 yıl geçiyor. 101 yılına doğru geliyoruz biz. Tabi bu yıl aslında bizim dizimizi açtığımız yıl. Bu arada Rhaenys, Laena ve Laenor doğurmuş oluyor. İkisi de çok küçük yaştalar. Biri 7 yaşında, birisi 9 yaşında ve bir aniden böyle bir kaza sonucu ve bir hastalık sonucu daha doğrusu tahtın bir numaralı varis seçilen kişi Balon ölüyor ve yine bir veraset sorunu ortaya çıkıyor. Bu sefer tabii ki çok daha ciddi bir sorun bu. Çünkü Corlys ve Daemon'ın yani iki tarafın da en güçlü adaylarının arkasındaki kişilerin ordu toplamaya başladığı konuşuluyor. Ve tabii bunlar hep bu dedikodular kralın kulağına gidiyor. Kral da baktı iş hani savaşa doğru gittiği için yani bir iç savaş gözüküyor burada. Diyor ki büyük bir tane diyor konsey toplayalım diyor. Bu karar diyor o versin diyor. Herkes de buna uysun diyor. Zaten Jaehaerys bu arabuluculuğuyla bilinen ve hani bu şeyleri yönetmesiyle bilinen bir isim aslında Jaehaerys ve çok önemli bir hamle yapıyor. İşte bizim dizimizin başına gördüğümüz Büyük Harrenhal Konseyi burada toplanıyor. Rhaenys'in, Laena'nın iddiası falan pek dikkate alınmıyor. Yani ciddiye almıyorlar onları. Tüm iddialar arasından geriye yani 14 tane falan iddia var burada. 2 tanesi çok güçlü ve 2 tanesi arasındaki oylamaya kalıyor burada sonuç aslında. Diğerleri reddediliyor. Laenor o dönemler 7-8 yaşlarında çok küçük. Viserys ise dizimizin aksine 24 yaşında kendini daha fazla kanıtlamış bir isim. Tabi Balerion'a falan da biniyor yani onun arkasında Balerion ölüyor ama hani öyle bir gücü avantajı da var aslında ve konseyi Viserys seçiyor. Viserys'i kral olarak aslında ben istemem ama bu haklı bir seçim bence. Rhaenys'in kaderi biraz böyle sanırım hep zamanlamalarla alakalı yani kötü zamanlamalarla alakalı. Onun hayatıyla ilgili dizimizde anlatan en farklı kısım bu aslında. Rhaenys ve Viserys üzerinden bir veraset yarışı dönmüştü. Rhaenys'i bunun üzerinden anlatmak istediler. Yavaş yavaş o tarafa da geçelim isterseniz ama şunu da eklemiş olayım. Rhaenys mi Viserys mi diye sorsalar ben çok net Rhaenys derdim. Bence Rhaenys taç için daha uygun bir isim. Rhaenys ilk andan itibaren Rhaenyra'ya arka çıkan isimlerden birisi ve konseyde de çok aktif rol alıyor. Yani onun görüşlerinin ve oradaki verilen kararlarda gerçekten de önemli bir etkisi var. Çünkü zamanında onun yaşadıklarını yaşadı ve Rhaenyra'nın yaşamasını istemiyor. Bir de hem oğlunu hem de kızını da kaybetmiş. Artık onun kaybedecek hiçbir şey olmadığını düşünüyor. Yani hep küçükken yani genç yaşlarından itibaren olduğu gibi aslında Rhaenys bizim gözü kara olarak karşımıza çıkıyor. Rhaenys aslında Rhaenyra'yı ve onun konumunu oldukça kıskanan bir isim. Dizi tarafından bahsediyorum tabii ki. Yani kıskanıyor kelimesi burada tam karşılığı olmayabilir. Ya aynı yere çıkıyor ama bunu biraz hani şöyle değiştirmek lazım. Kendi hayat çizgisini Rhaenyra'nın üzerinde görüyor ve kendi yaşayamadığını Rhaenyra'nın yaşadığını görüyor. Yani varis ilan edilmeleri falan hani ondan bahsediyorum ve yani taca çok daha yakın durumda Rhaenyra. Çünkü daha öncesinde bir Targaryen kraliçesi ve ilk kraliçe olmaya en çok yaklaşan kişi kendisi. İlk sezonda Rhaenyra ve Rhaenys arasında çok güzel bir konuşma vardı aslında. Rhaenys bunun olmama sebebi olarak biraz daha düzeni yani diyarın genel olarak bakışını söylüyordu ve o sürekli erkek seçmek istediklerini söylüyordu. Hatta çok meşhur da bir repliği vardır bu konuda. Erkekler bir kadını tahta görmektense demir tahta göreceklerine tüm krallığı ateşe vermeyi yeğler diyordu. Rhaenyra ise bunun erkek kadın arasındaki bir seçim değil şahsi olarak seni istemediler diye hatırlatıyordu Rhaenys'e. Kendisi böyle düşünmese bile o an hazır cevaplılığının etkisiyle hatta bu konuda kendisinde bir kafası karışık olmasına rağmen bu şekilde söylüyordu Rhaenys'e. Fakat dizimizin genelinde Rhaenys genel olarak Rhaenyra ve Daemon'a çok yakın hissetmedi kendini. Hatta ikisini de sevmedi. Laena'nın ölümü için Daemon'u sorumlu tuttu. Rhaenyra'yı ise doğrudan Laenor'u öldürmekle suçladı ve Strong muhabbetinden dolayı Rhaenyra'ya karşı biraz tavır almıştı. Hiç sıcak bakmadı ona. Ama buna rağmen özellikle torunlar için siyah tarafta yer almayı seçti. Aksi düşünülemezdi zaten. Onun için yani Waymond meselesinde yine çıktı dobra dobra söyledi. Yani o mevzuda Rhaenyra için gerçekten çok kritikti ki buzlar aslında ikisi arasında orada erimeye başlamıştı. Rhaenyra ile o dışarıda bir konuşması vardı. Orada erimeye başlamıştı. Yani normalde mesela Corlys Luke'a çok daha iyi davranan isimdi. Hatta ona bıçak falan getirtmişti. Böyle bir hançer getirtmişti. Veremedi tabii ki ama yani Driftmark'ın başına kendisinden sonra Luke'un geçeceğini ilan etmişti. Rhaenys de burada beyliği geçirmek istiyordu. Corlys tarih kanı hatırlamaz, isimleri hatırlar demişti ona ki güzel bir cümleydi ve Corlys'in de görüşü o şekildeydi. Rhaenys'ten biraz daha farklı olarak ve buradaki fikir ayrılığına rağmen orada Waymond meselesinde Corlys'in arzularına uymayı seçmişti Rhaenys. Bu çok önemli bir detaydı ve onun karakteri hakkında bize çok önemli şeyler söylüyordu. Devamında ise Dragon Pit'te Rhaenys savaşı bitirme fırsatı yakalamıştı. Bence gereksiz saçma bir sahneydi bu arada. Ben hala olmaması gerektiğini düşünüyorum. Evet savaş başlayacak falan ama hani bunu yapan bu savaşı başlatan ilk ben olmayacağım dedi ve orada saldırmayıp kaçmayı tercih etti. Eric ve Meleys'in katkılarıyla da oradan kaçtı. Dragonstone'a gitti ve Rhaenyra'ya haber verdi. Bu arada o koşullarda bile Meleys'e ulaşmaya çalışması yani o olmadan gitmek
gitmek istememesi onu anlatan güzel detaylardandı bence. O kısımdan önce de Alicent ile olan sahnesi de oldukça çok güzeldi. Dizi bittiğinde aklımızda kalacak böyle birkaç cümlelik böyle replikler vardı orada. Gerçekten de güzel bir konuşmaydı. Özellikle Alicent'ın karakteri ve bakış açısından Rhaenys çok güzel şeyler söyledi orada. Ardından Eric tacı getirdi. Daemon gitti tacı Rhaenyra'nın kafasına geçirdi. Herkes Rhaenyra'nın önünde eğildi ama eğilmeyen tek bir kişi vardı. O da Rhaenys'ti. Hareket etmeden önce Corlys'i beklemesi mantıklıydı. Bu konuda hani suçlanamaz bence ama Rhaenyra'ya destek olmak için de can atmadı. Ya o dengeyi iyi anlamak lazım. Hazır konusu açılmışken bu arada Corlys ilişkisi bence hani en temel konulardan birisi. Corlys inanılmaz macera tutkunu, yerinde duramayan, sürekli oradan buraya zıplamak isteyen bir adam ve hanesini sıfırdan var etmiş bir adam aslında. Yolculuklarında kimsenin daha önceden ayak basmadığı yerlere gitmek istemesi, bazılarına gerçekten ulaşması, hatta birçoğuna ulaşması, buralardan getirdikleri ve hanesini belli bir dönem için diyarın en zengini yapmış bir adamdan bahsediyoruz. Deniz onun için tamamen bir tutku, vazgeçilmez bir şey ama onu denizden vazgeçiren, yeni maceralara çıkmasını engelleyen bir şey çıkıyor karşısına. O da Rhaenys Targaryen. Dizide bu tam vurgulanmasa da çok iyi bir çift. Bu kadar kesin fikir ayrılıkları kesinlikle yok aralarında. Dizide soya önem veren ve bunun için çabalayan hep Corlys oldu. Hatta Rhaenys'in alamadığı tacın peşinde koşan da hep o oldu. Savaş başladığı anda ise bu işler tamamen tersine döndü. Corlys vazgeçmek ve köşesine çekilmek istedi ama Rhaenys burada devam etmek istedi ve devam ettiler. Rhaenyra'nın körü körüne savaşı desteklemeyip önce politik çözümler bulmaya çalışması, barış yanlısı olması Rhaenys'i çok etkiledi. Özellikle bunun için tahttan çekilmeyi düşünmesi kırılma noktasıydı. Oradan itibaren Rhaenyra'ya farklı bir gözle bakmaya başladı. Hayran hayran bakmaya başladı ve Rhaenys o andan itibaren bir daha arkasına dönüp bakmadı. Sürekli olarak Rhaenyra'nın arkasında oldu. Gençliğinde hep gözü kara, cesaretli ve acımasız biri oldu ve 8. bölümde Waymond'un naaşı gösterilirken aslında biz Rhaenys'in ölümden korkmadığını ve ölüme yaklaştığı bir anda asla geri adım atmayacağını, savaştan kaçmayacağını anlamıştık. Böyle ışıklar içerisinde bir sahnesi vardı. O sahne aslında bize karşı Rhaenys'i ölüme hazırlama sahnesiydi ve orada şöyle çok önemli bir konuşma geçmişti aslında Üstad Orwell ile aralarında. Ölümün yüzüne bakmak şanssızlık getirir demişti Orwell. Rhaenys ise yabancı yanıma sayabileceğinizden çok daha fazla kez uğradı. Emin ol ki gözüm açık mı, kapalı mı hiç umursamıyor diye cevap vermişti. Benim sevdiğim sahnelerden biridir burası. Rhaenys'in o ölüme karşı olan korkusuz duruşunu net şekilde hissettirmişti bana bu sahne. İşte Uyku Kalesi Savaşı geldiğinde de aynen böyle oldu. Kitapta iki ejderha onu karşılıyordu. İkisine karşı da geri adım atmayıp saldırıyordu. Dizide ise Sunfire geldi, geri adım atmadı. Onu indirdi yere. Avantajı almıştı. Kaçması gerekiyordu. Ejderhası yorgun, hatta yaralı olmasına rağmen Vhagar'a karşı kafa kafaya savaşmak istedi ve geri adım atmadı. Yaralı ejderhasıyla kendisinin 2 katından büyük bir ejderhaya saldırdı. Hatta Vhagar'ı yere çarptı. En büyük hatası da avantajı aldığını düşünüp arkasına bakıp Vhagar'ı kontrol etmemek oldu. Bu kararsızlık anı onun ve ejderhası Meleys'in ölümüne yol açtı. Ne kadar mantık sınırlarını zorlayan, o sınırların uç noktasında gezen bir sahne olsa da bu şekilde gerçekleşti. Rhaenys Targaryen öldüğünde kitaba göre 55 yaşındaydı. Dizimizde ise biraz daha fazla. Rhaenys Targaryen'a güzel bir veda etmiş olalım istedim. Zihnimizdeki yerini, dizideki rolünü tekrar hatırlayalım istedim. RIP serimizin ilk videosu bu kadardı arkadaşlar. Beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz yeni videoları kaçırmamak için abone olmayı unutmayın lütfen. Bir diğer videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.